Bugün bir motovlog videosuyla karşınızdayım. Bugün bana göre dünyanın en güzel yollarından bir tanesi olan Marmaris yolu, Muğla Marmaris yolunda motosiklet kullanacağız, birlikte gezeceğiz. Benim spor hayatımı bilmeyen insanlar için sadece motosiklet video başlığıyla bu videoya gelen birçok insan olacak. Onlara da şu şekilde açıklayayım. Ben profesyonel olarak vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorum dostlar. Bugün benim dinlenme günüm, yani spor yok. Tabii ki de bütün düzen devam, yemek düzeni devam, vitaminler devam, supplementler devam, ilaçlar devam, her şey devam. Sadece spor yok bugün. Ve off günler hariç, yani dinlenme günleri hariç, her gün çalışan birisi olarak, çok yoğun çalışan birisi olarak sadece dinlenme günlerinde bari eşimle birazcık turlayalım, turlama fırsatı olan birisiyim. Dolayısıyla bugün de dinlenme günlerimden bir tanesi. Evimizden çıktık, Marmaris'e gidiyoruz. Biz Ula'da yaşıyoruz arkadaşlar. Muğla Ula'da yaşıyoruz. Akyaka'ya 10 dakika, Muğla merkeze 10 dakikalık bir mesafe. Bugün bir sinemaya gidelim dedik. Eşimle birlikte off gününü değerlendirelim dedik. Aynı zamanda da bir doğaçlama bir video çekeyim dedik. Bu videoda Bahçeli'nin sözlerinden bahsetmek istiyorum. Birazcık şu an altımda olan motosiklet 650 MT, CF Moto 650 MT'den bahsedeceğiz. Yolumuz uzun, bol bol sohbet ederiz. Bu arada ilk defa evimin tam olarak nerede olduğunu söylüyorum. Ve benim diğer videolarımdan da izleyenler benim villada yaşadığımı bilir ve bu yolda sadece yukarıda, sağda villalar var. Yani o evlerde oturduğum, kötü niyetli bazı şeyleri çözmeye çalışan kötü niyetli insanlara ilk defa evimin tam olarak adresini vermiş oldum. Ama şöyle bir durum var. Siz bu videoyu izlerken ben artık bu evde oturmuyor olacağım. Büyük ihtimal Tayland'da olacağım. Artık benim için Muğla Ula serüveni bir yerleşimci olarak bitmiş durumda. Bir süre Asya ülkelerini gezeceğim. Ondan sonra eski muhitim olan İstanbul Sarıyer'e geri dönmeyi düşünüyorum. Yani Muğla'da son günlerim. Yakında motosiklete de binmeyeceğim. Zaten kış geldi sayılır. Çevirme var ileride. Abi şu yolların güzelliğine bakar mısınız? Bir de dostlar şöyle bir şey size söyleyeceğim. Ben gerçekten, bu arada benim öz abimin Muğla merkezde spor salonları var. Ve ben de profesyonel sporcu olarak her gün spora gidiyorum. Ve evimi Ula'da tutmamın sebebi bu yollardan her gün spora gitmek istemem. Her gün bu yollardan kalkayım, gideyim, spora gideyim diye istediğim için. Kaskın vizörü gold renk, o yüzden açalım da polisler en azından gözlerimizi görsün. Ama motorları çeviriyorlar galiba. Kolay gelsin. Polisler alışmış abi. Kolay gelsin diyorum. Sağ ol. Arkadaşlar öncelikle sözlerime Devlet Bahçeli'nin sözlerinden başlamak istiyorum. Katılırsınız, katılmazsınız. Ben sadece ufak bir analiz yaptım. Çok büyük bir olay olduğu için kendimce fikrimi söylemek istiyorum. Yani herkes her konuda fikrini söylemeye özgürdür. Bu da benim analizim, benim fikrim. Dostlar, Devlet Bahçeli yıllar boyunca Milliyetçi Hareket Partisi'nin liderliğini yapmış bir insan, iyi ya da kötü. Dolayısıyla o sözleri kesinlikle plansız, kesinlikle bir gaf olarak, yani püskevit muhabbeti gibi bir gaf olarak kesinlikle düşünmüyorum. Tamamen planlı olduğunu düşünüyorum. Bak lastikleri ısıtıyor sözler.
Arkadaşlar böyle hareketler yapmayın. Bunlar tamamen yanlış hareketler. Adam gibi kararında, hızınızda motosiklet kullanıcıları olarak devam edelim. Bak 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 bak. Ya hayır, o değil. Giden arabayı da şaşırtıyor abi. Adam bak onu geçecek, bak geçemiyor mesela. Tren ne yapıyor bu salak diyor mesela. Ne gerek var yani? Ne yaptın sen şimdi? Lastiklerin zıttı virajlara girecek. Vay 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 vay. Bak şu profesyonelliğe. Neyse. Kesinlikle bir gaf olduğunu düşünmüyorum. Devlet Bahçeli'nin sözlerinin kesinlikle planlı olduğunu düşünüyorum ve şu şekilde bazı yapbozlar benim kafamda oturmak üzere ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Onlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Dostlar, biliyorsunuz İsrail freni patlamış kamyon gibi her önüne gelene saldırıyor. Ve tabii ki de açık ve net bir şekilde Lübnan'a, Suriye'ye, Filistin'e saldırdığı gibi Türkiye'ye saldıramaz. Türkiye'ye nasıl saldıracak? Terör örgütleri, şimdiye kadar besledikleri terör örgütleri sayesinde Türkiye'ye saldıracak, şimdiye kadar olduğu gibi. Ama Filistin, Lübnan, Suriye, buraları nispeten birazcık hani ele geçirmek değil de buralarda bir koridor açtıkları zaman, yönettikleri bir koridor, yönetimi elinde tuttukları bir alan olduğu zaman nasıl olacak? Direkt olarak Irak, Suriye, yani terör örgütlerinin yuvaları olan bölgelerde resmen oralara yerleşmiş olacak. Resmen şu anda benim Marmaris'e gittiğim yol gibi, evimden çıkıp Marmaris'e gittiğim yol gibi onların da yolu olacak. Dolayısıyla bunlarla direkt olarak bağlantılı olacak. Dolayısıyla bunlar bunun silahlarını tabiri caizse kafalarına göre kullanacaklar. Depolarına girecekler, eğitimlerini alacaklar. Yani iç içe olacaklar. Zaten iç içeler ama şimdi hani aynı evde yaşamak gibi bir şey olacak. Yani dolayısıyla Türkiye'ye saldırmak için yapılan hazırlıklar dostlar. Ve devlet, bunları bu arada Devlet Bahçeli'nin sözlerine bağlayacağım. Benim kafamdaki yapbozları bir nebze anlayın diye birazcık geniş anlatacağım. Yolumuzda dediğim gibi uzun. Birazcık bundan sonra da biraz altındaki motosikletten bahsederiz. Bu konudaki fikirlerinizi sizinle çok merak ediyorum. Ben elimden geldiği kadar siz de elinizden geldiği kadar beni aydınlatırsanız bütün bu halk olarak en azından biz akıl sağlığımızı koruyalım ve akıllı olmaya çalışalım. Velhasıl bunlar PKK ile, YPG ile ve birçok Y5'e yok bir ya harf bırakmadılar. Alfabede harf bırakmadılar anasını satayım. Bunlar işte bunlarla birleşip bir şekilde dolaylı yoldan Türkiye ile saldırıp hayallerindeki dünyaya hükmetme hayalini oluşturmak için yaptıkları bir adım sadece diye düşünüyorum. Devlet Bahçeli'nin bu sözlerini şuna yoruyorum. Arkadaşlar, devletin zaten içerideki hainlerden, dışarıdaki hainlerden birçoğundan haberi var. Ama bu sözler artık bazı şeylerin son raddeleri ve demek ki devlet bir şeyleri daha öğrenmek istiyor. Bir şeylerden daha haberdar olmak istiyor. Bir şeylerin daha farkında olmak istiyor. Bu da Devlet Bahçeli'nin bu sözleri devletin planının bir parçası, derin devletin planının bir parçası olduğunu düşünüyorum. Artık devlet neyi fark etmek istiyor? Fark edemediği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha da mı emin olmak istiyor? Veya bu sözlerle fark ettiği, fark etmediği, şüphelendiği her şeyin ortaya çıkması, tam olarak ellerinde mesela bariz kanıtlar olmayan olaylara kanıt çıkmasını sağlamaya çalışmak olabilir. Tam olarak ellerinde kanıt olmayan insanlara kanıt olmasını, çünkü bu öyle bir söz ki gördüğünüz gibi halk öyle bir ayaklandı. Emin olun bunlar da kendi içlerinde öyle bir ayaklandı. Hani ayaklansınlar bakalım.
kim ayaklanıyor, hangi sözlerle ayaklanıyor, neden ayaklanıyor, niçin ayaklanıyor, ne zaman ayaklanıyor, kimle birlikte ayaklanıyor, bunları görelim, iyice emin olalım, iyice farkında olalım, iyice bazı şeylerin adını koyalım diye Devlet Bahçeli'yi kullanmış diyebilir miyiz bilmiyorum ama kullanmış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yani ben düşünmek istemiyorum. Devlet Bahçeli, adını bile anmak istemediğim o şahsiyetin gelip de mecliste konuşma yapmasını istiyor, destekliyor, sunuyor olmasına kesinlikle bir ihtimal bile vermiyorum. Vermek de istemiyorum, düşünmek de istemiyorum. Umarım yanılmıyorumdur düşüncelerimde. Velhasıl Devlet Bahçeli'nin sözleri kısa, net, özet şeklinde benim için bunları ifade ediyor arkadaşlar. Sizler için neler ifade ediyor? Gerçekten öğrenmek, gerçekten duymak isterim. Yorumlarda yazın lütfen. Evet, ikinci konumuz. Gelelim CF Moto 650'ye. Arkadaşlar altımda gördüğünüz motor, videoda izlediğiniz motor, biraz önce silerken dış görünüşünü gördüğünüz motor CF Moto'nun 650 cc'lik bir bloğu olan CF Moto 650 MT modeli. Motorum şu anda 8500 kilometreye geldi. Ben motoru aldığım zaman motor 600 kilometredeydi. Benim Dominar 400'üm vardı. Bu motor Ankara'daydı, ben Muğla'daydım. Ve bu motorun sahibiyle konuşup kardeşim gel ortada buluşalım dedik. Neresi ortası? Afyonkarahisar. Afyonkarahisar'da ben Muğla'dan çıktım. O da Ankara'dan çıktı. Birlikte orta olan Afyonkarahisar'da buluştuk. Dominar 400'üm vardı. 20.000 kilometredeydi. Birazcık aksesuarlıydı. Onu verdim. Üzerine 100.000 TL verdim. Ve bu gördüğünüz motoru satın aldım dostlar. CF Moto 650 MT'yi. Şimdi açık net bir şekilde bu motoru uzun zamandır kullanıyorum. Yani bütün yaz bindim. Hatta dolu dolu bütün yaz bindim diyebilirim. Yazdan da biraz önce aldım. Tam olarak havaların en sıcak, Muğla'da gerçekten kavurucu sıcak olan Temmuz ayında bir nebze binmedim. Ama onun dışında genel olarak bindim diyebilirim. Yani izlenimlerimi aktaracak seviyeye geldim. Artık o ilk almış olan hevesim artık böyle sakinleşti. Yani tecrübeliyim artık bu konu hakkında, bu motosiklet hakkında ve size tecrübelerimden açık net bir şekilde hiçbir şey ve hiç kimseyi savunmadan size bu motorun gerçeklerini anlatmak isterim yol boyunca arkadaşlar. Ve burası dünyanın en güzel kavşağı olarak geçen Gökova kavşağı arkadaşlar. Buradan Marmaris yoluna doğru geçtik ve yavaş yavaş yolumuzda ilerleyeceğiz inşallah. Evet, konumuz CF Moto 650 MT. Bir giriş yapalım artık değil mi? Sabahtandır anladınız, CF Moto 650 MT. Evet, hepimiz bunu anladık. Giriş yapalım arkadaşlar. Motosiklet, açık net konuşacağım. Bu arada son olarak güncellenen bir olay var. Motosikletin fiyatı. Bu motosiklet son zamanlarda 350.000 TL'lik bir... Bu arada inanılmaz bir rüzgar var. Umarım rüzgar sesini duymuyorsunuzdur. Bu motorun inanılmaz şekilde düşen bir fiyatı söz konusu. Bir zamanlar liste fiyatı 350.000 TL idi. Şu anda nakit parayla 250.000 TL ile
TL'ye bu motosikleti satın alabiliyorsunuz dostlar. Bunun sebebi biliyorsunuz Euro 5 motorlar ve yılbaşıyla birlikte Avrupa'da satılacak 0 kilometre satılacak, yani bayilerden alacağımız motosikletlerin bazı özelliklerinin değişmesi zorunlu ve bayiler, motosiklet markaları şu anda ellerinde olan motosikleti, yani bunun Kawasaki'si, KTM'si, yani Yamaha'sı, CF motosu, hiçbir tanesi fark etmez, Bajaj'ı hiçbir tanesi fark etmez, hepsinden bahsediyorum dostlar. Artık ellerinde olan motorları yılbaşına itibaren satamayacaklar. Bu da demek oluyor ki bu firmalar ellerinde olan bütün motorları çıkartmak istiyorlar dostlar. Ellerinden çıkartmak istiyorlar. Dolayısıyla fiyatları ve kampanyaları, en büyük kampanyalar ve en dip fiyatlar yaptılar ki bu motorları olabildiği kadar ellerinden çıkartsınlar ve sonra uğraşmasınlar diye. Ve gördüğüm kadarıyla bayağı bir işe yarıyor ve yine bu videoyu izleyen, buraya kadar izleyen dostlarıma söylemek isterim ki eğer bir motosiklet almak istiyorsanız acil alın ve yılbaşına kadar şansınız var. Yılbaşından sonra istediğiniz motoru alamazsınız dostlar. Yılbaşından sonra motosikletlerin fiyatları tekrardan artacak ve istediğiniz fiyatlarda istediğiniz motorlar kalmayacak dostlar. Kısacası fiyat politikası benim aklıma göre bu şekilde, yani yılbaşından sonra fiyatlar artacak. Bu motorlar tekrardan eski fiyatlarına geri dönecek. Kısacası yılbaşına kadar aldınız sevgili dostlar. Ondan sonra kolay kolay alabileceğinizi sanmıyorum. CF Moto 650 MT alınır mı? Bu altında gördüğünüz şahsıma ait olan motosiklet alınır mı diye bana bir soru soracaksınız. Arkadaşlar bu motor tabii ki de bu fiyatların hepsini muadiline göre hesaplayın. Yani ne demek istediğimi iyi anlayın. Yani bu motosiklet 100.000 lira da olsa, 1 milyon TL de olsa muadillerinin de bu şekilde artıp azaldığını varsayarsak, yani fiyatın ne olursa olsun nakit parayla alınacak bir motosiklet değil dostlar. Yani gidip cebinizde mesela bu motor şu anda 250.000 TL, yılbaşından sonra tekrardan 300-350.000 TL olacağını düşünüyorum. Yani fiyatın ne olursa olsun yılbaşından sonra 350.000 TL, şimdi 250.000 TL. Gidip nakit para verip bu motosiklet bana göre alınmaz dostlar. Ben bu motoru bir şekilde aldım. 650'lik bloğa binmek istiyorum. Bu fiyata bir motor yok. 650'lik bir motosikletin olsun istiyorum. Aldım. Almamalı mıydım? Veya çok 650'lik motora binmek istiyorum. Çok almak istiyorum. Almalı mıyım? Al tabii ki de. Pişman eder mi? Büyük bir kumar oynamış olursunuz. Bakın açık net söylüyorum. Yani büyük bir kumar derken, yani bir Yamaha, bir Honda motosikletin kullanma rahatlığı bu motorda yok ve olamaz zaten. Ama aldım, pişman mı olayım? Aldım, binmeyeyim mi? Almamalı mıyım diye düşünürseniz, yani dediğim gibi aşırı derecede istiyorsanız, aşırı derecede büyük bir motosiklete binmek istiyorsanız alın, almayın diyemem ama bu motorun bir kullanma prosedürü var. Bu motorun bir kullanmak için dikkat etmeniz gereken bir şeyler var. Mesela nedir o? Dostlar, biraz önce de videonun başlarında dediğim gibi ben bu motosiklete Muğla'nın en sıcak olduğu dönem, yani Temmuz ayında bu motosiklete binmedim. Bu motosiklete binmememin sebebi, yani radyatörden gelen sıcak hava değil dostlar. Veya başka bir şey değil. Tamamen ne? Çünkü ben altındaki motorun kapasitesinin farkındayım. Bu bir CF motor. Ve burada havalar hissedilen 40-45 derece olduğu havalarda, yani evde bile oturamıyoruzken ben bu motoru
çıkartıp burada bizim bir meşhur Sakar var. O Sakar'ı inip çıkarsam, yani bir Marmaris'e gidersem, Marmaris'ten bir Bodrum'a gidersem bu motorun anasını ağlatırım dostlar. Yani aşırı derecede sıcak havalarda motoru hararet yaparsınız, motoru zorlaştırırsınız. Yani alın size CF motor. Bu tarz olaylara dikkat etmeniz lazım. Yani direkt kötü olaylardan başladım ama sonra motorun tabii ki güzel olaylarını, güzel huylarını da sizlere söyleyeceğim dostlar. Kolay gelsin. Şimdi motorun başka bir kötü huylarından bahsedeyim. Şimdi spesifik olarak motorun kötü huylarından da bahsedeceğim. Yani duymak istediğiniz şeyleri söyleyeceğim. İşte yok kaydırmalı debriyaj olmaması, yok traction control olmaması. Bunlardan bahsedeceğim size. Ama yavaş yavaş, ağır ağır, yolumuz biraz daha var zaten. Bol bol konuşuruz, bol bol anlaşırız. Dayı bekleyecek misin? Evet, motorun gelelim spesifik olarak kötü huylarını biraz daha anlatayım ve ondan sonra bu konuyu kapatalım ve birazcık da motorun güzel huylarından bahsedelim. Arkadaşlar, motorda kaydırmalı debriyaj yok. Yani bu ne demek? Bu motoru kullanırken birazcık alışmanız gerekiyor demek. Manuel demek. Manuel olarak debriyajı, vites değiştirmeyi, yokuşta, yokuş inerken, yokuş çıkarken motosiklete iyice alışmanız gerekiyor demek dostlar. Yani ilk başlarda ne gibi zorluklarla karşılaşabilirsiniz? Yani işte motor aldığınız zaman vites değiştirirken çat çut, işte kaydırmalı debriyajla arkada artçı varsa artçıdan bir kafa yemek, sonra bir ileri git gel, sonra işte vites düşürürken, vites arttırırken traction kontrol olmaması, kaydırmalı debriyaj olmaması, yani bunların alışma süreci var. Her şeyi manuel olarak yapıyorsunuz bu motosiklette. Alıştığınız zaman bir sorun oluyor mu? Kesinlikle olmuyor. Alışana kadar motorun anasını biplemezseniz güzel, keyifli bir şekilde bu motosiklete binersiniz. Traction kontrol yok. Traction kontrol yine dediğim gibi motosikleti ilk aldığınız zaman motosiklet güçlü bakın. Motosiklet oldukça güçlü ve bu güç elektronik olarak kontrol edemediğiniz için bir süre alışmanız gerekebilir diyebilirim. Alıştıktan sonra, yani nasıl alışıyorsunuz? Mesela vites 1'de kalkacaksınız, biraz hızlı kalkabiliyorsunuz. Vitesi 2'ye attınız, yavaş gitmek istiyorsunuz, hani o boşluğu sağlayamıyorsunuz. Bir hızlı, bir yavaş, bir hızlı, yani amatör bir kullanıcı gibi oluyorsunuz. Ne kadar profesyonel olsanız da. Motosiklete bir süre alışmanız gerekiyor dediğim gibi. Alıştıktan sonra hiçbir sorun olmuyor. Kesinlikle rahat bir şekilde motosikleti kullanabilirsiniz. Traction kontrol dedim. Kaydırmalı debriyaj dedim. Motosikletin olumsuz yönleri. Yani başka olumsuz bir yönü. Hadi yani motoru kötüleyeceğiz. Hadi bu bir YouTube videosu. Hadi insanlara farkındalık kazandırmak ve yolumuz da uzun. Detaylı konuşmak olduğu için yani ortadan kötüye bağladığım bir olay. Arkadaşlar, bu aynalar gayet iyi gösteriyor yolları. Ancak ne kadar sıkarsanız, yani ben bir kere sıktırdım ama nispeten birazcık gevşeyebiliyor. Yani motor aslında haksızlık da yapmak istemiyorum. Yani düzeltiyorsunuz aynaları. Gideceğiniz yere veya bir toprak yolda gidiyorsunuz mesela, bir yerde bir zikzaklı bir yolda gidiyorsunuz, yani tıkırtılı bir yolda gidiyorsunuz. Bu aynalar sabit kalmıyor. Yani oldukça bozuluyor. Hani hafif bir bozulsa buna normal derim ama yani oldukça bozuluyor. Orta özelliklere gelirsek, motorun bir kötü özelliğini daha söylemem gerekirse arkadaşlar, şu ekrana maalesef
telefonun bağlanmaması, navigasyonun bağlanmaması. Yani bu özellikler var ama bağlanmıyor. Yani buradasın ama dokunamıyorum. Birazcık oldukça saçma olmuş. Keşke onu düzeltselerdi. Onun dışında motosiklet birazcık da artı yönlerine geçelim. Yine kötü bir özellik aklıma gelirse bahsedeyim size. Arkadaşlar, motorun artı özelliklerini say bitmez. Bu saydıklarım dışında, bu konuştuklarım dışında bahsetmediğim her şey motorun artısı sayılabilir arkadaşlar. Motorun frenleri, böyle bir fiyat performans bir motosiklet için kesinlikle kim ne derse desin 10'da 10. Motosikletin lastikleri, motosikletin yan çantaları. Yani motosikletin lastikleri deyip geçmek istemiyorum. Motosikletin çantaları deyip geçmek istemiyorum. Yani çok iyi. İnanılmaz iyi. Yağmurda, yolda, ıslak zeminde gayet iyi bir lastikle geliyor. Gayet iyi bir yol tutuş lastiğe geliyor. Yani motorun dengesi. Bana şu ana kadar motorun vermiş olduğu güven gayet iyi. Arkadaşlar, yine beni bilenler biliyor. Ben ne zaman Marmaris'e gitsem, benzin ihtiyacım olsa da olmasa da, bir şey yapsam da yapmasam da, bir su bile almak bile olsa, birazdan ileride gördüğünüz yine dünyanın en güzel yollarından bir tanesinin üzerinde olan, yine dünyanın en güzel benzin istasyonlarından bir tanesinde molamı veririm. Bir nefesimi alırım. Elimi ayağımı çekerim, bir su içerim, bir sakin olurum. Kaskı bir çıkarırım, bir nefes alırım. Sonra tekrardan yoluma devam ederim. Ufak bir mola vereceğiz. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Bakın şu anda benzin istasyonunun yerleri yani birazcık saçma bir yol ve zayıftı. Zayıf bir tutuş olan yol ve ıslaktı ama ona rağmen gayet iyi bir tutuşla. Sizce de dünyanın en güzel benzin istasyonlarından bir tanesi değil mi? Baksanıza. Bence çok güzel. Yanındaki yol bana huzur veriyor burası nedense. Bu arada arkadaşlar, su içmeyi unutmayalım. Eğer ayakta su içerseniz ciddi anlamda midenize zarar verirsiniz. Bu hem hadis hem de bilimsel bir gerçektir. Bakın motor böyle görünüyor. Benzin istasyonu yoğun olmadığı için rahat davranıyorum. Arkadaşlar, buraya yağ dökülmüş. Bakın burası bildiğiniz yağ. Sadece inerken şu sol ayakkabımın ucu değdi ve gerçekten markette ve diğer taraflarda ayağım sürekli kaydı. Lastik gelmedi denebilir ama çok azıcık gelmiş gibi yağ. Dikkat edin ve yola devam.
Arkadaşlar saydıklarım dışındaki her şey motorun iyi yönleri. Motor fiyat performans alınabilir mi? Nakit parayı gidip direkt bu motora vermek bilmiyorum. Bana birazcık mantıksız geliyor. Gelip KTM 250 Adventure alırım. Ama 650'lik bir motora binmeyi aşırı derecede istemiyorsam, birazcık nefislerime sahip olabiliyorsam eğer, bu motoru almam, gidip KTM 250 alırım, kafam rahat eder. Ha, bu motoru aldım, pişman mı olayım? Kesinlikle hayır. Pişman olma, tabii ki de keyfini çıkar. 650'lik motora binmek istiyorum. Heveslerimden daha mı önemli? Tabii ki de değil. Al, bu motoru da al. Alınabilir yani, alınmayacak bir motosiklet değil. Hani aldıktan sonra pişman olacak bir motor değil. Gayet iyi bir motosiklet. Yani motorun lastikleri, gidişi, 1650'lik Adventure motor, hele ki artçınız varsa, eşiniz varsa gayet iyi bir motosiklet. Ama dediğim gibi bir Honda rahatlığı, bir Yamaha rahatlığı, bu tabii ki de kafa rahatlığı, yani konfor olarak da onlara bence gayet yakın denilebilir. Onları aratmaz denilebilir ama kafa rahatlığı olarak tabii ki de bir Honda Yamaha değil. Ama mesela çok güzel bir geçiş motoru denilebilir. Yani neye geçiş motoru? Satın alma konusunda. Mesela açık konuşacağım. Dobra konuşalım. O kadar fazla paramız yok. Kimse birden doğuştan zengin olmadı. Mesela benim ilk baştaki alacak motorum RKS Titanic'ti. Hatta ondan da öncesi Scooter'du. Mondial Nostalji'ydi ilk. Yani onun daha ilk motorları var. Yani benim ilk aldığım motor 500 liraydı. Ondan sonra 900 liralık motor aldım. Ondan sonra 1500 liralık motor aldım. Ondan sonra 2000 liralık motor aldım. Ondan sonra Mondial Nostalji 3500 liraydı. Ben Mondial Nostalji aldım. Ondan sonra 5000 liraya RKS Titanic aldım. Ondan sonra Dominar 400 aldım. Ondan sonra bu motoru aldım. Ha, bu motordan sonra Allah tabii ki bir sıkıntı, bir problem vermezse, eğer her şey planladığımız gibi olursa, hayalimdeki motor olan, yani belki motor isteğim de değişecek ama bir sonraki motordan önceki son adım bu. O şampiyon motordan önceki son adım. Yani benim hayalimdeki motor, tabii ki başka motorları da değiştirebilirim. Hani Goldwing'e kadar gitmek istiyorum tabii ki de, ama bundan sonra Yamaha Tracer 9 GT almak istiyorum. Yani bundan sonra bir 200-250 bin lira bunun üzerine koyarak bir Yamaha 9 GT'si olan bir insanla takas yapabilirim. Hani o tarz bir geçiş motoru diye düşünüyorum. Velhasıl derken Marmaris'in girişine bu güzel yollarda sizleri misafir ettim arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir like atmayı fazla görmeyin. Bir like'ınızı alırım. İkinci el olarak bu motosiklet alınır mı? Temiz kullandığını düşündüğünüz bir insan varsa, uygun da bir fiyata denk getirdiyseniz alınır tabii ki de. Neden alınmasın? Ya güzel motor, bakmayın ben size direkt kötülüklerini anlattım. Çünkü dost acı söyler, anladınız mı? Yani ben kötü huylarını size anlatayım. Aldığınız zaman büyük bir beklentilerle, aşırı böyle fiyat, performans, inanılmaz konfor, Yamaha'dan iyi, Honda'dan iyi, o tarz bir beklentilerle almayın. Ama beklentilerinizi karşılayacak bir motordur. Bunu da açık net söyleyebilirim. Gayet keyifli. Gördüğünüz gibi 10 numara bir motosiklet. Lastikleri, çantaları, frenleri gayet iyi bir motosiklet. Bu arada şu anda Kasım ayında olmamıza rağmen hava gerçekten oldukça sıcak ve eğer motosiklet eğitmenim bu videoyu izliyorsa montunu neden çıkarttın diye bana kızabilir. Ekipmanları neden giymedin diye bana kızabilir ama hocam çok sıcak. Şu yolların güzelliğine bakın. Vay vay vay, güzel bir chopper. Yani bir chopper motoru da istiyorum. Bir Harley Davidson da istiyorum ama aynı zamanda ben evli olduğum için eşimin de aldığım motorlarda rahat etmesi çok önemli.
Motosikletin gidişi gayet iyi. Mesela 4. viteste ya da böyle 3. viteste hafif bir basabilirim sizin için. Arkadaki araba da geçsin. Önümde birazcık açılsın. Daha da bastığınız zaman giden motosiklet, öyle gitmesinde, kalkmasında, uçmasında bir problem yok. Gayet yeterli bir gücü olan motosiklet her koşulda. Uzun yolda, arabayı sollamada hiçbir problemi olan motosiklet değil. Egzozun patlama seslerini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama güzel, böyle çok tatlı da bir, özellikle yokuş aşağı giderken çatır çatır patlatması var böyle. O da gayet keyifli oluyor. Derken Marmaris şehir merkezine girmiş bulunmaktayız. Biz sinemaya gidiyoruz. Blue Port AVM'ye. AVM'lerde asla gezmeyiz, asla sevmeyiz AVM'lerde ama tabii ki sinema için mecbur. Cumhuriyet'in Çocukları diye bir film çıkmış, ona gideceğiz. Bu arada arkadaşlar, motorla aralardan geçmek gayet kolay. Hani şu anda tabii ki de zorlamak istemediğim Marmaris'teyim, yani inanılmaz yoğun bir yerdeyim. Buradan da zorlamak istemiyorum. Ama motorla aralardan geçerken şu koruma demirlerini hesaplayarak aralardan geçebiliyorsunuz. Koruma demirleri geçtiği her yer aynı zamanda arkadaki çantalar da geçiyor. O yüzden rahat bir şekilde hesap ederek aralardan geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Motor hakkında şundan bahsedeyim. Yazın evet, motor çok ısınıyor. Çok fazla fan açıyor. Hani o fan açması ayaklarınızı rahatsız ediyor mu? Ya arkadaşlar, bu kadar da anasının kuzusu olmayın yani, anladın mı? Birazcık da hani aşırı derecede rahatsız eden bir hava gelmiyor. Yani rahatsız edici mi kısmen. Dediğim gibi o kadar da anasının kuzusu olmayın ama tabii ki fan açıyor çok. O da rahatsız edici bir durum değil. Ne güzel işte, fan atıyor. Temmuz ayına binmedim diyorum videonun başından beri. Neden binmedim? Çünkü fan yazın bazen yetersiz kalabiliyor. Zaten bu motoru eğer alırsanız, bu motorun WhatsApp grupları da var arkadaşlar. O WhatsApp gruplarına girin. Orada ihtiyacınız olan olmayan birçok konuyu öğrenirsiniz, fikriniz olur. Ve orada ben bazı insanları gördüğümde ek fan yapan insanlar gördüm. Yani bu fan yazın yeteri kadar soğutmadığı için arkadaşım bir tanesi fan takmış. Bildiğiniz bilgisayar, laptop fanını oraya ekstra
uydurmuş, takmış. Gayet de güzel olmuş. Gayet işlevsel olmuş. Yani o tarz yapanlar da var. Uğraşır mısınız, yapar mısınız bilmiyorum. Ben de şahsen imkanım olduğu için çok şükür, binlerce kez şükürler olsun Allah'a, ama imkanım olduğu için yazın binmedim. Arabayla idare ettim. Çünkü dediğim gibi altınızda bindiğiniz motosiklet, alet, yani onun da bir kapasitesi de var. Bu da bir makine yani. Bu da yazık günah. Yazık günah, parçalamamıza gerek yok. Bizim paramız ve yarın öbür gün bu motoru satacağız. Yani alan insan da keyifli bir şekilde binsin, değil mi? Kimseyi kandırmayalım. Diyelim ki ben bu motora güzel bindim kardeşim. Ben bu motora gözüm gibi baktım. Sen de aldığın zaman gönül rahatlığıyla bu motoru satın alabilirsin. Yani şahsen ben böyle bir kullanıcıyım arkadaşlar. Ben birisine motor sattığım zaman, ben birisine araba sattığım zaman bütün sıkıntılarını giderip o şekilde satarım. Ve olabildiği kadar aletlerime güzel bakarım ve bakmayı da çok severim zaten. Bir erkek arabasına, motoruna binmeyi kadar bakım yapmayı da sever. Bir erkeğin ömrünün yarısı sanayide geçer diye bir söz var. Bakın mesela daraldınız, hafif bir gaz açmak istediniz. Böyle bir gaz açtınız, seyirci hop, hop, 90 kilometre hız. Yani gücü olarak sıkıntı yok. 650'lik motora biniyorsun. Tabii ki de bir racing değil ama gayet yeterli bir. Hız, güç, konfor. Tam bir fiyat performans motoru. Kesinlikle güzel. Ya şimdi burada yazsaydı, bir 40 kilometre yazsaydı, 50 bin kilometre yazsaydı, ben o zaman size derdim ki sorgusuz sualsiz alın kardeşim bu motoru. Ama yani daha 10 bin kilometre bile olmadı. Ben kefil değilim ki motora. Yani ne olacağı belli değil. Evet, ben güzel bakıyorum bu motora ama dediğim gibi bir 40 bin 50 bin kilometrede değilim. 40 bin 50 bin kilometre olsaydım tabii ki de alın, tabii ki de alın binin derdim ama dediğim gibi daha 10 bin kilometre değil. 10 bin kilometreye kadar kesinlikle alın. Hatta ben 10 bin kilometreye kadar şöyle bir şey derim. Boşu boşuna para verip Yamaha almayın, CF moto alın bile diyebilirim. Ama 10 bin kilometre için değer mi bilmiyorum. Yamaha gibi motorlar, Honda gibi motorların yani 200 bin 300 kilometreye kadar yolu varken ben bu motordan en azından bir 50 binlik bir kilometre beklerim en azından. İşte henüz o kadar gitmediğim için size de 10 bin kilometrelik bir yol yaptım. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Ve artık ben bir park yeri bakıyorum. Ve burada güzel bir yer benim için ayarlamışlar. Hop hop. Aşkım atla. Motorumla uzun süreli yolculuk yaptığım zaman kesinlikle motoru fark eder fark etmez stop etmem. Çünkü motor yoruldu ve birazcık rolantide çalışması lazım. Buradan motorun sıcaklığına da bakıyorum. Motorun ekranında da birçok özellik var. Motor gayet fiyat performans bir motor. Arkadaşlar bu motorun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Motordan iniyorsunuz ve kaskı elinizde taşımak zorunda değilsiniz abi. Bakın buradaki 3 çanta, çok samimi söylüyorum, bir arabanın bagajı kadar var. Yani sığdırabilirseniz gerçekten her şeyi alıyor. Bakın bunu sıkıştırdım ve şu anda bu düğmeye bastığım zaman bu çanta açılıyor. Ama bunu kilitlersem
Şu anda kesinlikle açılmaz ve bu kilitliyken aynı zamanda bu çantayı buradan sökemez kimse dostlar. Ama kilitli değilken çantayı açabiliyorsunuz ve hem de çantayı sökebiliyorsunuz. Hiç evet. Şey de alayım. Yine aynı şekilde bastım. Motorun en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu. Kesinlikle hiçbir eşyanızı taşımak zorunda olmuyorsunuz. Şu anda motorumuz olabildiği kadar güvende. Güzel bir yolculuktu, güzel bir sohbetti. Bakmayın benim o kadar motoru kötülediğime. Dost acı söyler dediğim gibi. Motor gayet güzel. Fiyat performans motoru alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer spora başlayacaksanız veya spor yapıyorsunuz ama tam olarak gelişim alamıyorsunuz. Bazı yerlerde bir eksiklikler var. Bir anahtara, bir dokunuşa ihtiyacınız var. Bunu eğer bir ürüne ihtiyacınız varsa, ürün olarak bir eğitime ihtiyacınız varsa, bir eğitim olarak bir bilgiye ihtiyacınız varsa, bilgi olarak size gerçekten insan olduğunuz için değer veren bir spor firması var. vanneyıldırım.com, buraya yazacağım. Bizzat benim web sitemdir, bizzat benim şirketimdir. Bir dokunuşa, bir ürüne ihtiyacınız var. Orijinal ürün, gerçek ürün. Gerçek anlamda çalışıyoruz ve sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Spor yapan arkadaşları vanneyıldırım.com'a bekliyorum. Spor yapmıyorsanız da acil spora başlayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Peace.